Allah seni cehennemine bile almaz. Hikayemizi beğenip dostlarınızla paylaşırsanız mutlu olurum saygılarımla. Eski bir tarihte Anadolu'nun bir beldesine uğrar Hızır Aleyhisselam. Maksadı halkın ahvaline muttali olmak, yardıma muhtaç olanlara kol kanat germektir. Belde ahalisinden 2 kişi çok dikkatini çeker. Birincisi şehrin ibadete en düşkün insanıdır. Mescit kuşudur adeta. Belli başlı ibadetlerden kalan vaktinde dahi boş durmayıp sürekli zikreder, düşünür, tevekkür eder. Kil yukale. Boş lakırdıya tenezzül edip de kulak asmaz. Bütün derdi tasası ahiret ve nail olduğu mertebenin büyüklüğü görülür üzerinde. Yürüyüşünde, oturuşunda, kalkışında, insanlara bir çift söz edişinde bir ululuk, bir tekebbür vardır. İbadet ve itaatle geçen ömrünün akıbetinden yana duyduğu büyük bir emniyet içerisindedir sanki. Ve Hızır Aleyhisselam o belde halkından kim ile konuştuysa bu mübarek muhterem insanın %100 cennete gireceğine inandıklarını müşahede eder. Deseler ki hani bu belde halkından sadece bir kişi cennete girecek, ahali mutlaka odur der. Ondan başkası nasıl olabilir ki? Acaba bir insan bu kadar da hürmete layık mıdır diyerek şaşar Hızır Aleyhisselam. Onun hayretle müşahede ettiği bir ikinci kişi ise bu muhterem şahsın tam tersi istikamette yol alan bir günahkardır. Ömründe ondan daha murdar, daha mendebur bir insan görüp görmediğini düşünür. Vaktiyle bütün haramları işlemiş, cürümden, isyandan yana takati kalmadıysa da aklı fikri hala masiyette içki içerken bir köşede sızar kalır. Kendine gelir gelmez ilk işi şişesinden bir yudum daha içmektir. Hani güzel bir insandan bahsedilirken her halinde bir güzellik var denilir ya, bu adamın da her halinde başka bir çirkinlik var. Ahaliden biri onu uzaktan görse hemen yolunu değiştirir. Yakınından geçmek mecburiyetinde kalsalar, tiksintiyle yüzlerini buruşturup hiç oralı olmamaya çalışırlar. Sanki o pis herif orada yok, görüp de ne yapacaklar zaten, şeytan görsün yüzünü. Düşünmezler ki şeytan görse ne yapacak ki? Onca yıldır ikaz edip dert anlatamadıkları herife hakaret etmeye dahi doymuşlardır artık. Kimsenin gözünde kuldan sayılmaz ve ahali inanır ki bu fasık cehenneme bile giremez. Allah Teala böylesi bir kulu cehennemine alıp da ne yapacak ki? Böyle bir kula cehennem mükafat olur. Buna da şaşar kalır Hızır Aleyhisselam. Bir kul da hiç bu kadar düşer mi acaba? Abid şahsın yanına gidip kendisinin Hızır olduğunu söyler. Bir isteği var mıymış öğrenmek ister. Rabbinin katındaki mevkimi bilmek isterim mümkünse. Cennetliklerden miyim yoksa hafazanallah cehennemliklerden mi? Peki inşallah deyip yanından ayrılırken sallana sallana gelir ötekisi. Her hali tavrı ibadet olan muhterem hemen yüz çevirip uzaklaşır oradan. Konuştuklarını duyan adam da sarhoş bir eda ile rica eder. Benim de yerimi öğrenebilir misiniz? Acaba ben cehennemlik miyim? Sualin garavetine şaşıp adamın haline acıyan Hızır peki öğreneyim der ve beldeden ayrılır gider uzaklara. 1-2 sene sonra Hızır Aleyhisselam o beldeye tekrar uğrayıp abidi ibadetlerinin mükafatı olarak kendisine ihsan edilen cennet ile müjdelemek ister. Karşılaştıklarında abid hiç acele etmeden sükunet ve teenni ile sorar. Hızır tebessüm ve sürür içinde en güzel haberi verir kendisine. Müjdeler olsun sana, cennetliksin. Ne kadar şükretsen azdır değil mi? Bu muazzam haberi soğuk bir tebessümle karşılayan abid, biliyordum zaten der. O her zamanki emin haliyle. O basit tebessüm insanın içini donduruveren buz gibi gülümseme dağlardan ağır gelir Hızır'a. Bu kibir görüntüsü karşısında
adeta ezilir. İçi titrer ve arkasına dahi bakmadan uzaklaşmaya çalışır. Bu sefer de ayakta dahi duramayan o rezil herif dikilir karşısına. Sallana sallana sorar kendisine. Üzüntüsü 2 kat daha artar Hızır Aleyhisselam'ın. İçi daha bir ezilir. Yazık etmişsin kendine, çok yazık etmişsin. Seni cehennemlikler arasında gördüm der. Duyduklarına inanamayan adam, hayretten büyüyen gözleriyle şaşkın şaşkın sorar. Cehennem mi dedin sen? Allah beni cehennemine kabul mü etmiş deyip bırakır kendini yere. Ömründe secde etmeyen adam bir türlü beceremez secdeyi de. Yerde gözyaşları içerisinde debelenir durur. Bir yatağa bir kalka iyiden iyiye, toza toprağa bulanır. Görenler şaşkın şaşkın ona bakar. Kimi tiksinir döner arkasını gider. O onlarla da alay etmekten geri durmaz. Sarhoş narasını andıran bir avaz ile "Ne oldu? Allah seni cehenneme almaz diyordunuz hani? Hani ben cehenneme bile layık değildim, ne oldu? Gördünüz mü? Rabbim bana cehennemi bahşetti. Beni hiçlikle, yoklukla cezalandırmadı sizin gibi. Çıkarır cebinden içki şişesini, vurur yere, parçalar, yakasını paçasını yırtar. Habire, aha benden tövbe sana. Allah'ım madem beni kabul ettin cehennemine, ben de senin cehennemine layık bir kul olmaya çalışacağım bundan sonra. Sana söz, bak bir daha günah işlemeyeceğim. Sen tek beni kulun olarak gör emi. Ben yokmuşum gibi yapma. Var ettin ya beni, yoklukla cezalandırma. Zavallıyı kendi haline bırakan Hızır, ne olup bittiğini anlayamanın şaşkınlığı ve hayreti içerisinde kendi kendine söylenerek uzaklaşır. Keşke bu iki insan şu anda makamlarının değiştirildiğini bilselerdi. Rabbim bize güzel ameller ihsan eylesin inşallah. Allah'la kulu arasındaki bu olayı Rabbimden başka hiç kimse bilemez. Onun için insanları diline, dinine, ırkına, mezhebine göre değerlendirmeyin. İnsanlığına, hoşgörüsüne, sevgisine, saygısına, sadakatine, merhametine göre değerlendirin. Herkesin dini kendine arkadaşlar. Herkesin dini kendisiyle Allah'ın arasındaki bir mesele. Onun için biz insanların insanlıklarına özen göstermeliyiz, dikkat etmeliyiz. İnsanların insanlık farkındalığı olmalı. Saygılar, sevgiler, hürmetler ederim.